Merhaba, veri analizini 5 adımda nasıl ele alabiliriz demiştik. İlk adımlarda iş sürecinden bahsettik, veriyi modellemekten ve görselleştirmekten bahsetmiştik. Veriden nasıl mesajlar çıkartılabilir? Elimizde bir veriye ulaşabilmemiz için görsel bir arayüz olduğundan söz ettik. Bu görsel arayüze gelen hesaplanmış bizim verilerimiz var. İşimizle ilişkilendirilmiş, toplanmış, bazen basit belki matematiksel hesaplamalarla bize gelmiş, bazen de daha derin algoritmalarla hesaplanan, bazı kestirimci yaklaşımlarla hesaplanan şeyler olabilir. Bunlar geldi. Sonuçlara bakıyoruz artık. Bizim de anlayabileceğimiz bir grafik arayüz var. İşte grafikler var, tablolar var. Analiz edebileceğimiz interaktif ortamımız da var. Şimdi yapmamız gereken dikkate değer bir şey var mı onu anlamaya çalışmak. Bu kısma da mesaj çıkartmak diyoruz. Aslında mesajı çıkartmak o kadar da kolay değil. Biraz sanat olan kısmı bu işin mesaj çıkartabilmek bu veriden. Her zaman bir mesaj vardır diye böyle iddialı bir şekilde söylemiyorum ama bir mesaj varsa onu bulabilmek için biz değişik yaklaşımlarla ilerlemeye çalışıyoruz. Elimizde tamam bir arayüz var ama ben bununla ne yapabilirim? Nereden başlamalıyım? Hangi aşamalardan geçmeliyim? Bu analizi nasıl bitirmeliyim? Bu oldukça derin bir soru ve içinde bulunduğumuz sürece göre ve oradaki gerçekten veriye göre, önümüze ne çıktığına göre adım adım planımızı değiştirmemiz gereken, bazen de geriye dönüp başka bir şeyleri yapıp tekrar ileri gitmemiz gereken, bazen çok uğraşıp hiçbir şey bulamadığımız, bazen çok basit bir analizde aslında çok değişik bir noktaya varıp böyle çok değişik bir şey keşfettiğimiz, kestirilemez, biraz daha böyle tahmin edilemez kısmı. Bütün bu adımların içinde belki de en zorlu olanı, açıklaması da en zorlu olan kısım mesaj çıkartmak kısmı. İlla ki bir yöntemimiz, bir metodolojimiz olması gerekiyor. Yani bu konuda ne yapabiliriz diye. Verinin en temeldeki analizini yapabiliriz. Diyebiliriz ki alt toplamda neler oluyor ben bunu anlayayım. İş sürecini anlamaya çalışırken önemli olan kırılımların, sorumluluk boyutlarının neler olduğunu anlamıştık. Onlara kırarak başlayabiliriz. Neler iyiye gidiyor, neler kötüye gidiyor, gerçekten bunu ayırt edebiliyor muyuz? Eğer bir şeyler kötüye gidiyor gibi görüyorsak onların ayrıntılarına gidebiliyor muyuz? Bu işin mantığını da düşünerek şunu şu kırılıma da ayırayım. Acaba hangi kolu kötü gidiyor? Onu anladım. Birkaç tane filtre yapayım. Acaba bu müşteri segmenti kötü gidiyor ama bütün ürün gruplarında mı kötü gidiyor? Sadece bir tanesinde mi kötü gidiyor? Ya da bu ölçümle ilgili bir sıkıntı yaşamışız ama bu şu iki alanın birbirine bölümünden oluşuyordu. Acaba şimdi biz payda mı sıkıntı yaşadık, paydada mı gibi çerçevesini anlayıp, nasıl yapıldığını anlayıp, sıkıntılar çıktıkça bunun sebebi ne olabilir yahu deyip bir adım daha gidip bunun sebebi de ne olabilir ya deyip bir adım daha giderek ancak keşfedebildiğimiz bir şey oluyor. Bu keşifle ilgili de çok iddialı olmamak lazım. Bazen gerçekten bir örüntü bulmak çok zor oluyor. O zaman belki diyebiliriz ki yani burada bir şey var ama hani bu kadar hesaplamayla ben bu örüntüyü gözümle göremiyorum. Belki de burada o zaman daha derin bir analiz yapmamız lazım. Belki de veri bilimi projesi yapmamız lazım ki hani orada farklı bir algoritma koşturup farklı bir hesaplama yapıldığında bir şeyler daha olduğunda elimizde belki durumu anlayabiliriz gibi. Bazen de hakikaten bakarız ve deriz ki ben burada görüntüde hakikaten böyle bir farklılık var, bunu görüyorum ama sebebinin ne oldu bulamıyorum. Altında nasıl bir sebep var bilmiyorum ama falanca şeyle falanca arasında uçurum var. Bunlar sıkıntılı, bu konuları araştırmamız lazım diyebiliriz. Teşhis edici, yani böyle bir şey var dediğimiz noktada mesajımızı bitirebiliriz ya da bazen daha ileri gideriz. Deriz ki böyle bir şey var ve şundan sebep var. Biz bu bölgede daha az satmışız çünkü şöyle bir rakip girmiş. Rakibin de verilerini aldık. Pazar payı verilerini de aldık ve dedik ki bakın hani bizim kaybettiğimiz pazar payını rakip karşılamış. Ya da deriz ki biz işte şu konuda daha çok şikayet almaya başladık. İşte o aldığımız şikayetler bizim şu tedarikçimizi değiştirdiğimiz zamandan sonraya denk geldiğini fark ettik. Hem bir teşhiste bulunuyoruz. Diyoruz ki yani böyle bir durum var. Sebebi de şu. Bu aslında bir adım ötedeki bir mesaj oluyor. Altında yatan sebebin ne olduğu ile ilgili de bir fikrimiz var. Ki bunu bir adım daha öteye götürebiliriz. Bunu düzeltmemiz için böyle bir şey yapmamız lazım. Mesela tedarikçi örneğinde olduğu gibi tedarikçiyi değiştirdikten sonra oldu. Tedarikçiye gidelim, onların üretim süreçleriyle ilgili tekrar bir gözden geçirelim. Mutlaka gözümüzden kaçan bir şey var ve onlar bir önceki tedarikçimiz gibi üretmiyorlar bu parçaları gibi. Tabii bunlar en sona varabileceğimiz alternatifleri gösteriyor. Hani bunlara nasıl varacağız dediğimizde de aslında elimizdeki veriye bakarak neler yapabileceğimizle ilgili, hangi analizleri yapabileceğimizle ilgili bir fikrimizin olması lazım. En basitinden hani dedik ya böyle bir filtreleme analizi yapılabilir. Şu alt toplam şu, bunu koyunca bu oluyor, bunu koyunca bu oluyor gibi. Daha sonra trend analizleri yapılabilir. Trend gerçekten çok önemli. Zamana göre değişim bize birçok şey ifade eder. Varyans analizi çok önemli. Yani nerelerde bizim planımızdan sapıyor ve hangi boyut, hangi değer buna daha çok hizmet ediyor diye bir varyans analizi yapabiliriz. Sıklık analizleri yapabiliriz. Bazı veri formatlarında hakikaten bir olayı ne kadar sık
olduğunu anlayabilmek çok önemlidir. Bazı durumlarda daha anomali peşinde koşarız. Deriz ki hani burada bir şey var. Bir durumlara bakmamız gerek. Farkı yaratanlar hangileriydi? Hani bunlar daha anormal olanlar, daha normal olanlarla bir karşılaştırayım gibi bir analiz yapmamız gerekebilir. Neyin neden kaynaklandığı ile ilgili korelasyonu anlamak için bir bakmamız gerekebilir gibi böyle birkaç tane yapabileceğimiz şey var. Değişik durumlarda ne yapacağımızı bildiğimizde aslında reçete gibi düşünebilirsiniz. O analize bakıyoruz. Oradan bir şey çıkarsa devam ediyoruz. Olmazsa bir sonrakini deniyoruz. Verimizin formatı bazısına uyuyor. Senaryomuz bazısına uyuyor. Bazısına uymuyor. Bazen geri dönüyoruz. Tekrar deniyoruz. Bir şeyi keşfettikten sonra bir de şöyle baksaydım acaba diyoruz. Böyle biraz daha döngüsel ve deneme yanılma yöntemiyle ilerlediğimiz bir süreç oluyor. Ama günün sonunda varabileceğimiz mesajlar de söylediğim gibi değişik katmanlar, değişik derinliklerde mesajlar olabilir. En son videomuzda bu mesajları başkalarına aktarırken nelere dikkat etmemiz gerektiğinden bahsedeceğiz.